Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tersten başlıyorum. Önce bitirdim, şimdi anlatıyorum. Bir adet düzenleyici yapıyoruz, örerek yapıyoruz. Nelere ihtiyacımız var kısmını da başta anlatarak hepimizi, ben de dahil, şaşırtıyoruz. Kanalıma katılıp üye olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim. Efendim 1400 gram pamuk ribbon ipe ihtiyacımız var. Ben daha önceden ördüğüm ve söktüğüm bir çantadan, daha doğrusu birkaç çantadan destek aldım. İstiyorsanız eski, istiyorsanız yeni ip kullanarak yapabilirsiniz. Bunlar eski derken kullanılıp eskimiş değil, örülmüş ve hikayesi olan, hikayesini içinde anlatıyorum. Hikayesi olan çantalar, hiç kullanılmamış, sapı takılmamış, astarı dikilmemiş çantalar ve onları söküp kendime güzel bir düzenleyici yaptım. Onu anlatıyorum. Başka neler kullandım derseniz 4 numara ile ördüm. 3,5 numara ile iplerimi temizlemek için destek aldım. Ve bir adet de plastik iğne ihtiyacım vardı. Ve bir adet de tabii ki olmazsa olmaz ölçü için mezroya ya da metreye ihtiyacım vardı. Hepimizin evinde 3 aşağı 5 yukarı bu malzemeler vardır. İlla bu ipten olacak diye bir şey yok. Pamuk makrome ipinden veya polyester makrome ipinden, polyester ribbon ipten veya bu keten ipler vardır. Birazcık sert dokulu hasır ip, hasır halılar, hasır paspaslar yapılır. Onlarla da çok güzel düzenleyiciler yapabilirsiniz. Onlar da çok güzel doğal görünümüyle dekoratif olarak da birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdi efendim gelelim bu düzenleyicimizi nasıl yaptığımıza. Keyifli seyirler. Zincir çekerek başlıyorum. 42 santim uzunluğunda bir zincir çektim. Beraberce ölçelim. Buradaki ölçüler sizin yapmak istediğiniz yerin ölçüleri olacak. Bu benim kendi dolabımın rafı ile alakalı bir ölçü. Görüyorsunuz 42 santim yaptım ve bir adet de yükseklik için çektikten sonra başlıyorum. Her bir zincirimin içerisine bir adet sık iğne yapmaya. Bütün örgümüz sık iğneden oluşuyor zaten. Sadece kenar bölümlerinde ilmek kaydırma yapacağım. Dönüşte de aynı şekilde sık iğne yaparak devam edeceğim. Dümdüz örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi parçamı upuzun ördüm. Hemen kaç santimmiş ona bakalım. 82 santim ördüm ve burada ipimi koparıyorum. Diğer kısmı örmeye başlayacağım. Şuradaki işaretimi görüyorsunuz. Burası benim kenarı olacağı için işaret almıştım. Hemen aynı hizadan ipimle bağladım burayı. Güzelce şuradaki yüksekliğin aynısını yapacağım. Ve görüyorsunuz şu tarafta da bir ipim var. Buraya kadar geleceğim. Gel git şeklinde ördükten sonra diğer tarafta da aynı işlemi yapıp kenarları birleştirmeyi de beraberce göreceğiz. O noktada buluşalım. Ben size örnekler anlatıyorum ve modeller anlatıyorum. Bazı kıyafetleri nasıl yaparız, nasıl dikeriz, neresinden nasıl tığlarızı anlatıyorum. Bunlar hep bir örnek. Şimdi karşınıza başka bir örnekle geldim. Bu da hayattan bir örnek. Milyonlarcası yaşandı, bir tanesini size anlatmak istiyorum. Şu an burada bir çanta söküyorum. Bu yüzlerce çantadan bir tanesi. Bu renk pek beğenilen bir renk değildir. Benim beğendiğim bir renk de pek değildir. Ama bu bana siparişle aldırılmış, modeli yollanmış. Burası güzel değil, değiştirelim dediğimde yok yok öyle olsun denmiş ve en az 100 tane çanta örüldükten sonra ben çantalar bittiğinde aradığımda çantalar bitti, ne yapalım? Nasıl yollayayım ben size? Siz mi gelip alırsınız? Ödemeyi ne yaparız diye sorduğumda, "Aa, biz size söylemeyi unutmuşuz.
Biz o çantalardan vazgeçtik. Tüh tüh tüh. Bak şimdi ne olacak diye dumura uğradığım anlardan birini yaşamıştım. Bana model yollandı, renk yollandı, ipe beraber karar verdik. Dedik tamam, pamuklu bir ip olsun, kalın bir ip olsun. Şöyle şöyle bir model olsun dendi bana. Tamam dedim, adetler söylendi. İpi ben aldım. Dediler biz sonra hepsinin birden parasını ödeyelim. Tamam dedim. 100 tane çantada öyle kolay birdenbire çıkarılıp ipi alınmıyor. Zaten fiyatlardan hiç bahsetmiyorum. Ben gecemi gündüzüme kattım ve bir sürü çantayı elimden geldiğince kısa bir sürede ördüm ve aldığım cevap buydu. Size şimdi anlatmak istediğim örnek bu. Size sipariş verilirse alacağınız ücretin en az %50'sini en az almadan başlamayın. İpi siz almayın. Onlar alsın size getirsin. En azından vazgeçtik dediklerinde bir de ip parası vermezsiniz. Çünkü zamanınız zaten karşılığı yok. Ne öderlerse ödesinler, sizin zamanınız gitmiş. Ve ben bunu, böyle şeyleri ilk kez yaşamıyorum. O kadar çok yaşadım, o kadar çok örnek var ki. Ve günümüzde insanlar maalesef hava almaktan daha doğal, su içmekten daha doğal yalan söylüyorlar. Asla anlamıyorsunuz. Hiç kimseye güvenmeyin. İnsanlara da böyle durup dururken hediyeler falan örüp durmayın. Çok sevdikleriniz hariç, ki onları da iyi düşünün, taşının ve karar verin. Öyle ay ne olacak örüver 2 günde örersin. Sen hızlısın örersin. Elin çabuk örersin. Sen yeteneklisin örersin diyenlere kanmayın. Evet, bunlar olabilirsiniz. Hızlısınızdır, yeteneklisinizdir, pratiksinizdir. Evet, ama kendinize yapın bunları. Kendiniz için kullanın bu özelliklerinizi. Birilerinin sizin özelliklerinizi takdir etmesine ihtiyacınız yok. Biz insanlara gidip bir saatte ayakkabı üretiyorsunuz, veri verin ne olacak diyebiliyor muyuz? Veya aman domatesi sen mi büyüttün, toprakta büyüyor, 2 kilo veri ver diyebiliyor muyuz? Onlar neden bize çabucak örüyorsun, veri ver ne olacak diyebiliyor? Bu renk pek alışılmış ve çok tercih edilen bir renk değil, özellikle bizim ülkemizde. Daha çok aynı tonlarda çantaları seviyor bizim halkımız. Çok nadir insanlar böyle fosforlu renkleri seviyor. Ha ben de alsaydım belki en fazla 10 çantalık alırdım. Gidip de 100 çantaya bütün sermayeyi yüklemezdim. O yüzden kırgınım. Siz de böyle yanılgılara düşmeyin diye uzun uzun anlatıyorum. Ve önümüzdeki günlerde de bu renkten size birçok örnekler göstereceğim. Çünkü açık renk olduğu için videoda güzel çıkıyor, anlatmam kolay oluyor. Daha çok siyahla örmeyi tercih ettiğim için birçok şeyi siyah gözükmediği için bununla anlatıp siyahlarla da kendi özel hayatımda devam edeceğim. Size bu örneği anlatmak istedim. Lütfen lütfen yüzlerce kez aynı duruma düşmüş bir insandan örnek alın. Ben ettim, siz etmeyin. Dilerim karşılaşmazsınız böyle insanlarla. Diyelim ki böyle insanlarla karşılaştınız. Mesela ben bir dönem takı yapıyordum. Bütün sermayeyi inceye boncuğa verdikten sonra yine bunun benzeri bir olay yaşadım. Birkaç gün sonra beni arayıp bir de üstüne şöyle dediler. Ay madem böyle bir durum oldu, istersen sen birkaç örnek getir bize. Biz şey yapalım, dükkana koyalım burada. Satılırsa sen 3-5 kuruş alırsın. Biz de dükkanda durduğu için birazcık da biz pay alırız. Ne dersin dediler. Ben de dedim ki
Çöpe atmayı tercih ederim. Sizinle iş yapamam artık dedim. Siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız sakın böyle tuzaklara gelmeyin. Elinizde kalsın 3 kuruşa alalım diye sizi kullanmak için yapılan bir şey bu. Gidin eşinize dostunuza yarı fiyata satın. Kendiniz kullanın, sökün, yeniden örün, başka bir şeye çevirin. Veya ben mesela takıları öyle yapmıştım. Bir kısmını dağıttım, hediye ettim. Bir kısmını da bayağı bir yapmıştım, yani koca bir kutu. Yarı kutuyu da gittim bir vakfın hayır kurumu için bağışta bulundum. İnanın o kadar mutlu oldum ki sonuçta mutlu olan insanlar vardı. Bir şekilde onlar da benim hayrım için çalışmış oldular. Kendileriyle şu an görüşmesem de böyle insanlardan uzak durun ve dediğim gibi %50 ve malzeme parasını almadan asla kimseyle iş yapmayın. Şimdi efendim bir adet saklama kutusu düzenleyici yapıyoruz. Bunun için önce nerede bunu kullanacaksınız? Boş bir alanımı değerlendireceksiniz. Bir kanepe altı, bir yatak altı, bir televizyon ünitesi altı veya bir dolapta bir çekmece içi mi, bir raf için mi yapacaksınız? Bunu buluyorsunuz. Benim dolabımda şu an 19 santim yüksekliğinde bir raf var. Uzunca bir raf, çok güzel kullanılmıyor. Arkaya koyduğum şeyleri bulmak için öndekilerin hepsini her seferinde çıkarmam gerekiyor. Bir çekmece yaptırayım diye düşündüm. Çok pahalıya mal olduğu için vazgeçtim. Daha sonra saklama kutusu arayışlarına girdim. Hazırlarda bu ebatta bir saklama kutusu bulamadım. Birkaç tane almam gerekiyor. Ve onları da yine arkalı önlü sığdırmam gerekiyor. Yine bir şekilde öndekini alıp kenara koyup arkadakinin içindekileri alıp tekrar uzun uzun uğraşmam gerekiyor. Onun yerine ben de elimde olan iplerden, bunu kumaştan da yapabilirsiniz. Dikiş bilenler kalın döşemelik kumaşlardan veya bu dak kumaşlardan çok güzel olur. Veya evinizde sert kumaşlar varsa onlarla da yapabilirsiniz. İçerisine karton ve benzeri koyarak veya çantalar için satılan bu sert malzemelerden koyarak güzel bir saklama kabı düzenleyici yapabilirsiniz. Ben şu an bunu örgüyle yapıyorum. Oradaki ölçüyü net bir şekilde aldım. 1 santim sağdan soldan, 1 santim de yükseklikten eksik yaparak, çünkü bunun içine bir şeyler doldurduğumda da orada zorlamayayım itip çekerken diye bir çekmece gibi kullanacağım. Sadece ön bölümü gözükecek. Ön bölümüne de kolay çekebilmek için bir adet tutacak mı dersiniz, sap mı dersiniz, artık ondan yapacağım. Böylece orayı değerlendirmiş olacağım. Biliyorsunuz öğrencilerde malzeme çok olur. Artık şiş mi isterseniz, kitap mı isterseniz, kumaş mı isterseniz, ip mi isterseniz, ne ararsanız bol olduğu için ekstra bir düzene ihtiyacımız var. Her an düzenimiz allak bullak olmaya hazır, bizi bekliyor. Bakalım bu bize ne kadar düzen katacak. Şimdi gelelim detaylara. Şuradan başlayarak zincir çektim ve sık iğne ile örüyorum ben, biliyorsunuz, ve dümdüz bir dikdörtgen ördüm. Dikdörtgenimizi ördükten sonra şu uçtan 18 santim, şu uçtan 18 santim işaretleyerek dört bir uçtan içe doğru 18 santim işaretleyip daha sonra ipimi bağladım bir kenarından. Diğer 18 santim işaretlediğim noktaya kadar git gel şeklinde yine sık iğneler yaparak bir 18 santimlik bölüm daha ördüm. Karşı tarafını da aynı şekilde ördükten sonra şu uçlardan dikeceğim ve böylece bizim düzenleyicimiz dikdörtgen bir şekilde hazır olacak. Dikişim bittikten sonra da en son ucuna bir adet sap yapacağım. Bunun için çanta saplarından yararlanabilirsiniz. Kumaş yapabilirsiniz veya yırtılmış
atıl durumda olan kemerlerden, çanta saplarından yararlanabilirsiniz. Veya çok ucuza satılan, deri parçaları satılan yerlerden de küçük bir parça alıp buraya dikdörtgen bir şekilde dikebilirsiniz veya zımbalayabilirsiniz. Veya ben onlarla uğraşmam diyorsanız da bir ayakkabıcı veya bir terzi size bu konuda yardımcı olabilecektir. Onlara da uygun fiyata bu sapları monte ettirebilirsiniz. Şimdi 82 santim, şurası da 42 santim arkadaşlar. Başlıyorum. Zincir çekip sık iğne yapıyorum ve sürekli sık iğne yaparak bu bölümü örüyorum. Bütün bölüm sık iğnelerden oluşuyor. Arada ilmek kaydırmalarımız var. Çok kolay bir şey. Yani sık iğne yapmayı bilen bir insan bundan her şeyi yapar. Şunu da söylemeyi unutmuşum. Evcil hayvanlarınız varsa onları da yuva olarak da kullanabilirsiniz. İçine yumuşak minderler koyarsanız çok sevineceklerini düşünüyorum. Üstelik kedileriniz de tırmalamak için gayet hoşlanacaklardır. Şurada 42 santim başladıktan sonra 82 santim dümdüz örüyoruz. Daha sonra işaretler alıyoruz her iki taraftan 18 santim. Ve bu 18 santimi şuralardan bir yerlerden iple, iğne ile işaretledikten sonra diğer tarafa da aynı şekilde 18 santimimizi işaretliyoruz. Burada ben nereye açtım, bu kayıyor hep. Şurayı çizeyim. Evet. Böyle bir görüntümüz var. Bir açılmış kibrit kutusu gibi görünen bir görüntümüz var. Ve daha sonra da şu köşelerimizi dikiyoruz, birleştirip. Bu kadar kolay. İstiyorsanız kenarlarını tığlayabilirsiniz. İstiyorsanız tığlamadan da bırakabilirsiniz. Ben sanırım tersine sık iğne yapmayı düşünüyorum. O noktada fikir değiştirmezsem öyle yapacağım. Böyle bir görüntümüz var. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi bunları yapıyoruz ve dönüyoruz. Bu iki bölümü eşit miktarda ördükten sonra sıra geldi birleştirmeye. Düzenleyicimizin bu köşelerini ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Daha sonra diğer detaylara geçeceğiz. Evet, minnoş saklama kutumuzu yapmaya devam ediyoruz. Hemen şurada iki köşeyi kaldırıyorum ve dışarıdan, dış yüzünden ilmek kaydırma ile köşesini birleştireceğim. En uç noktalardan tığımı taktım. İpimi geçirdim. Şuradan bir düğüm atıyorum. Bir de şuradaki örgüme bitiş noktasındaki ipi sıkı sıkı bağladıktan sonra şu kenardan köşeye kadar ilmek kaydırma ile bu köşeyi bitireceğim. Karşılıklı gelmesine dikkat ediyoruz. Ve başlıyorum. Karşılıklı olarak aynı noktalardan girmeye çalışıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Burayı sık iğne ile de birleştirebilirsiniz veya iğnenizle de dikebilirsiniz. Bu şekilde ilmek kaydırmamızı uca kadar bitirdikten sonra da ipimi içeri çekeceğim ve içeriden düğümleyip sabitleyeceğim ki dışarıda kalmasın, hem de sağlam olsun. Bayağı kalınca bir örgü oldu. Kocaman da bir örgü oldu. Bu örgüyü neden ördüm arkadaşlar? Benim taşındığım evde şu an bir dolap var. Orayı da ben malzemelerimi koydum. Ve kendim yaptırmadığım için daha önceki kişilerden kalmış bir dolap. Güzelce temizledim. Zaten eski bir dolap değil. Orada bazı rafları çok kullanışlı değil. Benim önceden de vardı böyle kendi yaptığım
ve hazır aldığım ürünler. Onları gelirken taşımadım buraya. Küf olmuşlardı. Yıkadığımda da o koku gitmedi. Ben de o kokuyla buraya tekrar getirip burayı da küflendirmek istemedim. Onun için onları attım. Ama bu evde de çok malzemem olduğu için hem kendi malzemem var hem de hobilerden dolayı çok malzemem var. Onun için buraya da o raflara uygun, o ölçülere uygun bir kutu yapmak istedim. Böyle örgüden. Dikişten yapmak istemedim. Öyle kalın bir kumaşım yok şu an elimde. Bu ip de bayağı bir fazlaydı. Hem de bana akıllanmam gereken konuları hatırlatan da bir obje oldu. Anlattım size. Bunu her dolabı açıp gördüğümde ha diyeceğim. Bir daha aynı hataları yapma diyeceğim kendi kendime. Şimdi görüyorsunuz dört köşesini de şunları da göstereyim. Aynı şekilde birleştirdim. Kocaman bir saklama kutusu oldu dolap için, düzenleyici oldu. Bunun şimdi şurasına da bir tane çekmek için bir bölüm yapacağım ki bunu tam oradaki rafa göre yaptım. O rafın ölçülerinde yaptım. Şuradaki ipinden çekerek, sap bölümünden çekerek bir çekmece gibi kullanacağım bunu. İşim bitince de geri itekleyerek şuradaki bölümü göreceğim. Yeşil bir çekmece bölümü olacak benim için ve böylece bu ipi de değerlendirmiş olacağım. Maddi manevi benim işime yarayacak. Anladınız siz onu. Düzenleyicimizin sapı için yine zincir çekerek başlıyorum. Burada istediğiniz kadar genişlikte bir düzenleyici sapı yapıyoruz. Şöyle bakıyorum. Çok da geniş olmasına gerek yok. Buraya deri de yapabilirsiniz veya kalınca kumaşlardan da yapabilirsiniz. Veya sevdiğiniz hazır çanta saplarından da keserek buraya dikebilirsiniz. Onlar da güzel olur. Benim bir torba dolusu böyle malzemem vardı. Buraya taşınırken atılanlar arasında onlar da kalmış. Çok güzel deri saplarım vardı gerçek. Onlar da çöpe gitti. İnşallah biri bulmuştur, işine yarar. Gerçekten güzeldiler ama neyse, bunda da güzel olacak. Şimdi başlıyorum. Ben 2, 4, 6 tane zincir atmışım. 5 tane sık iğneyi bir yapayım. Bakayım sonuç nasıl olacak. Ona göre devam edeceğim. Size ölçüleri vereceğim. Hiç merak etmiyorsunuz. 3. sık iğnemi yapıyorum. 4. sık iğnemi yapıyorum. 5. sık iğnemi yapıp hemen bir bakıyorum. Şu genişlik benim için yeterli mi? Bence yeterli. Hemen bu köşede bir zincir çekerek dönüyorum. Bütün benim düzenleyicim sık iğnelerden oluşuyor. Yanlardaki ilmek kaydırmalar hariç ve tepedeki tığlamam hariç. İstiyorsanız çakma sık iğne de yapabilirsiniz. İstiyorsanız trabzan da yapabilirsiniz. İkili, üçlü, dörtlü, artık hangisini tercih ederseniz yeter ki bir şeyleri değerlendirelim. Bu düzenleyicinin küçüklerini de yapabilirsiniz. Benim mesela atmak zorunda kaldığım diğer düzenleyicilerim yuvarlaktı. Sepet şeklinde büyük büyük örmüştüm. Ve onlar penye iptendi. Renkli renkli penyelerden örmüştüm. Hatta bir tanesi de rengarenk kalan iplerden ördüm. Çizgili bir sepetti. Onların hepsi de yuvarlaktı. Ama maalesef bir şekilde onlar bulundukları yerden nemden dolayı küf olmuşlar. Ve birbirlerine değen yerleri özellikle daha kötü küf olmuş ve kokudan arındıramadım. Hani küflerini bir şekilde çıkarttım yıkaya yıkaya ama koku geçmedi. Ve ben işkillendim. Şurada bir zincir atıyorum. Her seferinde 5 sık iğne yapmaya devam ediyorum. O yüzden bu eve taşımadım onları. Şimdi yeniden bir kısmı hazırlarla devam ediyorum. Bir kısmını da güzel kutularla devam ediyorum. Bir kısmını da kendim örerek buradaki dolaba adapte olmaya çalışıyorum. Evde malzeme çok olunca her yerde örgüler, ipler, tığlar, şişler, dergiler, yetmiyor notlar, defterler, kitaplar derken her yerden bir şey çıkıyor.
En azından gruplandırdığımızda düzenlemek daha kolay oluyor. Bunlarla çocuklarınıza da oyuncaklar için güzel sepetler yapabilirsiniz. Hem küçük bebekler sepetin içine girip oynayabilir. Hem üzerine düştüğünde zaten kumaş canı yanmaz. Hem de ileride büyüdüğü zaman da hani oyuncaklarını çıkarır, kitabını koyar, kıyafetini koyar, terliğini, pabucunu koyar. Bir şekilde değerlendirir. Bir de bu örgü sepetlerle ilgili size söylemek istediğim önemli bir şey de şu. Ördüğünüz sepetin bir şekilde elde yıkamak artık bize zor geliyor. Makinenize sığmasına özen gösterirseniz kirlendiğinde hemen bir makineye atıp yıkamak işimize gelecek. O yüzden makineyi de düşünerek örerseniz çok daha pratik olacak hayatınız. Şimdi ben burada tutacağım miktarda öreceğim. Size ölçüleri veriyor olacağım. Daha sonra da şu kenarlardan birleştirerek kendime bir çekmece kulbu gibi düşünün. Sanki çekmeceyi tutup çekiyormuşum gibi düşünün. Öyle bir kulp örüyorum şu an. Bittiğinde buluşalım. 6 zincirle başlamış, 5 sık iğne ile de çanta sapı yapar gibi devam etmiştim ve hemen ölçelim. Bu benim şu an yapmış olduğum düzenleyiciye tutma bölümü olarak yeterli. 25 santime ulaşmışım. Burada herkes kendi tercihine göre yapacak ve sonra bir zincirle dönüyorum. Hemen şuradan da göstereyim. Köşeden bir zincirle döndüm. Şöyle kenardan giderek ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Burayı da tamamladıktan sonra bunu düzenleyicimize dikeceğiz. O bölümü de gösteriyor olacağım. Buluşacağız. Evet, tam buradan ölçümüzü yapıyoruz. 42 santim. Orta noktasını buluyorum. Şöyle iğnemle hemen işaretleyivereyim. 42'nin yarısı 21 santim. Burada benim ölçülerim. İlla böyle olacak diye bir ölçü değil. Herkes kendi yaptığı düzenleyiciye göre burayı ayarlıyor. Tam 21 santimden ortasını buldum. Sonra şurada ben düzenleyicimin sapını yapmıştım. İlmek kaydırmalarımla buraya kadar geldim. İpimi de birazcık kesip iğneme taktım. Ve son ilmeğimi de şuradan geçirerek düzeltiyorum. Ve bunu bir ölçmek istiyorum. Şimdi tam 25 santimdi bu sanırım. Evet, 25 santim yapmışım. 25 santim. 1 santim bolluk olsa benim için yeterli olacak. Onun için 12 santim bir tarafa, 12 santim bir tarafa olacak şekilde de burayı işaretliyorum. Hemen şurası. Ya bu iğneleri neden sevmediğimi anlıyorsunuz değil mi? Diğer tarafa da bir 12 santim işaretleyeyim. Ya çatal iğneler bunlardan daha kullanışlı. Çünkü batması kolay. Bunu da söyleyeyim. Ya da daha güzel batanını yapmalarını tavsiye edeceğim. Bunları yapan insanlara. Şuradan da bir 12 santim işaretliyorum. Evet. Ve başlıyoruz efendim. Şuradaki sap bölümümü de bir yaklaşık 2 santim içten dikeceğim. Üstten yukarıdan dikiyorum. İstiyorsanız tam şu bölümün, pembe benim biliyorsunuz. Şöyle bakayım gözüküyor mu? Şu ışığımı da yaksam çok daha güzel olacak. Pembe benim tam kenarım. Alt tabanla yan bölümün kesiştiği nokta. İstiyorsanız şöyle ortadan da dikebilirsiniz. Tam dibinden de dikebilirsiniz. Ben şöyle bir 1-2 santim aşağıdan dikmek istiyorum. Şöyle de 1 santim kadar bir bolluk olsa şöyle elimi takıp çekmece gibi bunu çekmem kolay olacak.
Ve başlıyorum şu kenardan dikmeye. Aynen çanta diker gibi dikeceğim arkadaşlar. Başka bir özelliği yok. Sadece birazcık sıkı dikeceğim. Çünkü bunu ben sürekli çekip iterken kullanacağım için 2 gün sonra dikişleri açılmasın. Bu baya bir sağlam ip. Ama dikişi açılıp yanlardan çirkin görünsün istemem. Görüyorsunuz böyle dike dike gideceğim. Daha sonra da öbür tarafı dikeceğim. Sonra da iplerimi içeride sakladıktan sonra da buluşacağız. Şimdi burada görüyorsunuz çekme bölümümüz önde kaldı. Burası bizim dolabımızda görünen bölüm. Arkadan köşeden bir adet ipimizi bağlayarak düğümümüzü attık. Tersine sık iğne yapacağız efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen başladığımız noktadan da giriyoruz. Bir adet sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra ben kameraya giriyor muyum acaba, onu görmem lazım. Evet. Şöyle birazcık tığımızı, ilmeğimizi gererek terse doğru gidiyoruz. Batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. İki ipimizi düzeltip sık iğnemizi yapıyoruz. Arada da buradaki ipimizi saklayarak gidiyoruz. Bir sonraki sık iğneye battım. İşlemi tekrarlıyoruz. Böyle tersine sık iğneler yaparak bütün düzenleyicimin etrafını öreceğim. Böylece daha güzel ve daha sert kenarlı bir örgü olacak. Evet efendim, hazırsanız bizim düzenleyicimiz bitti. Hemen beraberce test edelim. Görüyorsunuz içine masada ne bulduysam doldurdum. Askıdan el kremine, şişlerimden yeni örgülerime, artan iplerden başka projelere, kalan bölüme ve hatta kameramı sildiğim spreyim ve toz bezime kadar her şeyi doldurdum. Şu an kameraya bile sığmıyor. Görüyorsunuz bayağı büyükçe bir düzenleyici oldu. Bunu ben dolabımın o kalan küçük bölüm için birebir yaptım. Az önce ölçtüm geldim. Çok güzel oldu. Dolabım çok dolu olduğu için orada gösteremiyorum. Bunu kanepenizin altına, kanepenizin yüksekliği kadar yapıp örgülerinizi, gözlüğünüzü, işte ne bileyim bir TV battaniyenizi veya bir yeleğinizi veya bir işte el kreminizi bilmem neyinizi falan koymak için de yapabilirsiniz. Veya el işleriyle uğraşıyorsunuz, masada oturuyorsunuz. Masanızın hemen altına da yapabilirsiniz. Televizyon sehpanızın altına koyup televizyon için olan bazı ıvır zıvırlarınızı doldurabilirsiniz. Yatağınızın altına kitabınızı ve benzeri eşyalarınızı koymak için yapabilirsiniz. Her yere, her şekilde, her büyüklükte yapabilirsiniz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir proje olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.